Herkese merhabalar, ben Talha. Bugün mentorluk ne demek, mentor ne işimize yarar ve kendimize nasıl mentor bulabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz sevgili dostlarım. Öncelikle mentorluğun ne demek olduğuna geldiğimiz zaman mentorluğun kökeni oldukça eskiye dayanıyor. Hatta Avrupa'da kullanılan mentorluğun ta antik Yunan döneminden kaldığı bile söyleniyor. Homeros'un Odessa eserindeki Archelius'un oğlunu mentora emanet ettiğine kadar dayanıyor bu mentor kelimesinin kökeni ve dilimizde de mentor ya da mentor şeklinde ikisi de aynı manada kullanılabiliyor. Mentor ne demek? Buna baktığımız zaman sevgili dostlarım şunu görüyoruz. Akıl hocası, yol gösterici, kişiye hedeflerine ulaşması doğrultusunda yardımcı olabilecek rehber gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Peki asıl önemli olan noktaya gelelim sevgili dostlarım. Mentor bizim ne işimize yarar? Kendimize bir mentor bulmak bizi ne şekilde geliştirir? Bize faydası neler olabilir? Bir de bunlara bakalım sevgili dostlarım. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki mentorlar bize bilgi birikimi sağlar. Çünkü kimi zaman mentorlarımız bizden büyük olabilir. Genellikle yaş olarak bizden büyüktürler ve bu da tecrübelerinin daha fazla olmasını sağlar ve biz de yeni başladığımız iş hayatında ya da yeni başladığımız girişimciliğin herhangi bir alanında mentorların bu tecrübesinden doğru bir şekilde istifade ederek başarıya doğru, sonuca doğru daha net ve daha emin adımlarla ilerleyebiliriz. Hata yapmak hayatımız boyunca oldukça önemlidir sevgili dostlarım. Ben mesela başarı hikayelerini incelerken her zaman hata yapılan noktalara odaklanmaya çalışıyorum ki o hataları ben yapmayayım, o hatalardan kaçınabileyim. Çünkü birileri bu hataları yapmışlar ve doğru sonuçları alamamışlar. Bu şekilde biz de hata yapıp vakit kaybedeceğimize hatalardan ders alıp daha doğru şeyler yapıp daha ileriye gidebiliriz. Mentorlar da bize bu konuda bu şekilde bir destek sağlayabilirler sevgili dostlarım. Yani tecrübelerini bizle paylaşarak bize bir bilgi havuzu oluşturabilirler ve çalıştığımız sektör hakkında bize daima bilgiler verebilirler ve ileriye doğru ve daha güvenilir bir rota çizmemize yardımcı olurlar. İlk olarak buydu. İkinci olaraksa mentorlar bizim kendimizde göremediklerimizi görürler ve bunları iyileştirmemize yardımcı olurlar sevgili dostlarım. Şüphesiz beşeriz, şaşarız. Hepimizin hataları oluyor. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bazen nerede hata yaptığımızı kendimizden göremiyoruz. Bazen buna iş körlüğü diyebilirsiniz. Hadi bir mağazanın içinde sürekli o mağazaya gidip geliyorsanız mağazadaki bazı şeyleri fark edemezsiniz. Ama dışarıdan gelen bir kişi acaba şunu şöyle yapsan nasıl olur, bunu böyle yapsan nasıl olur dediği zaman ışık yanar. Evet, bunu böyle yapabilirim, bunun yerini değiştirebilirim, daha güzel olur şeklinde. Biz yani toptancılık işini yaparken bu şekilde bunları görebiliyorduk. Çünkü sürekli aynı yere girdiğiniz zaman bazen artık göz aşinalı oluyor. Farkına varamıyorsunuz ama dışarıdan bir göz geldiği zaman, size bir tavsiyede bulunduğu zaman evet bu mantıklı, bu denenebilir, bunun üzerine düşünebilirim diyorsunuz. Mentorlar da aynı şekilde bize bu noktada yardımcı oluyorlar sevgili dostlarım. Mentorlar çoğu zaman bizi analiz ettikten sonra bu noktayı görebilirler sevgili dostlarım. Bak sen bu işi çok güzel yapıyorsun ama hani şunu biraz daha değiştirirsen, bunu farklı yaparsan sonuca, başarıya daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsin gibi söylemlerde bulunarak bize daha başarılı olmamıza yardımcı olabilirler sevgili dostlarım. Üçüncü olaraksa mentorlar bizim kişisel gelişimimizde ve performansımızda motive edici ve teşvik edici olabilirler sevgili dostlarım. Mentorluk gerçekten çok güzel bir şey ve çok özel bir şey ki herkes mentor olamaz, bunu da biliyorsunuz. İyi bir mentor olmak için iyi bir dinleyici olmanız lazım. Karşı tarafla iyi bir şekilde empati yapabilme yeteneğine sahip olmanız lazım ki bunu daha iyi anlayıp ona göre daha iyi çözümler, daha iyi yaklaşımlar sergileyin. Bu bakımdan bize düştüğümüz yerde motive edebilirler, destekleyebilirler, teşvik edici şeyleri bize gösterebilirler. Bu şekilde mentorlar yine bize fayda sağlamış olur sevgili dostlarım. Mentorların bize bir diğer faydası ise sevgili dostlarım, mentorlarımız güvenilir danışmanlardır. İş dünyasında bazen kime güveneceğimizi ya da kime güvenemeyeceğimizi bilemeyebiliriz. İşte burada imdadımıza mentorlar koşuyor. Mentorlar bizim güvenilir danışmanlarımızdır. Aklımıza fikir geldiği zaman, bir iş fikrimiz olduğu zaman bunu şüphesiz bir şekilde mentorumuzla paylaşabiliriz. O da üçüncü taraf olduğu için objektif bir şekilde bize yorum yapabilir ve fikri mülkiyet olsun, çalınma korkusu olsun, bu gibi şeylerden korkmamıza gerek kalmaz. Bize bu işi hangi noktada geliştirebiliriz, hangi noktaya daha fazla odaklanmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunları rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla ve güvenilir bir şekilde anlatacaktır sevgili dostlarım. Mentorların belki de en önemli özelliklerinden birisi de bu sevgili dostlarım bence. Mentorlarımız bize harika bir network ve harika bir bağlantı seçeneği sunabilirler.
Çünkü bunlar işlerinde başarılı insanlar olmuş olabilirler. Bizden daha tecrübeli oldukları için mutlaka ve muhakkak bizden daha fazla insan tanıyorlardır. Ve bizim projemiz, fikrimiz ya da hangi alanda desteğe ihtiyacımız varsa çevresindeki insanlara bizi yönlendirebilirler ve bunlarla bağlantı ve network kurmamızı sağlayabilirler. Bu şekilde alacağımız reaksiyonları daha hızlı bir şekilde almaya başlayabiliriz. Ulaşmamız gereken insanlara daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Bu yüzden bence mentorların en önemli özelliklerinden birisi de bu sevgili dostlarım. Bize her zaman güzel ve doğru network bağlantıları sunabilirler. Mentorların bize bir başka faydası ise sevgili dostlarım, mentorlar yeni başlayanların yaptığı aynı hataları yapmamak için öğrenebileceğimiz deneyimlere sahiptirler. Bu insanlar belki daha önce pek çok girişimciyle, pek çok insanla beraber çalıştılar. Onlara danışmanlık, koçluk, hatta mentorluk yaptılar. Bu yüzden biz de yeni bir fikrimiz olduğu zaman, yeni bir işe başladığımız zaman mentorumuz bize neleri doğru yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hatayı nerede yaptığımızı, neden bu hataları yaptığımızı bize rahat bir şekilde açıklayacaktır. Ve biz de deneyimsizliğimizi bu şekilde örtmüş ve üstünü kapatmış olacağız sevgili dostlarım. Zaten yapılan araştırmalar da bunu gösteriyorlar. Yeni girişimler mentor destekleri aldıkları zaman diğer girişimlere göre %60 oranında daha başarılı oluyorlar. Bu bakımdan mentor desteği hem girişimimizde, startup'ımızda oldukça önemli hem de şahsi olarak kendi girişimcilik serüvenimizde oldukça önemlidir sevgili dostlarım. Zaten mentorlukla ilgili pek çok örneği görüyoruz. Özellikle de tarihten görebiliyoruz bunu. Mesela Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin, Büyük İskender'le Aristo ya da bugünlere doğru geldiğimiz zaman Mark Zuckerberg'ün mentoru Steve Jobs'tı. Ya da iki tane rakibi hatırlatayım size. Christian Dior ve Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, Christian Dior'un altında çalışıyordu ve daha sonrasında kendi markasını kurdu ama onun mentoru Christian Dior'du. Bunun gibi pek çok örnek verebiliriz. Hem tarihten hem bugünden girişimcilik dünyası ile ilgili. Bu yüzden mentor olmak oldukça önemlidir sevgili dostlarım. Peki mentorların faydası bu kadar mı? Tabii ki de değil. Size özel son bir maddem daha var sevgili dostlarım. Bu maddeyi büyük ihtimalle seveceksiniz. Belki bundan daha önce haberiniz yoktu. Ama mentorların pek çoğu ücretsizdir ve bu onları pek çok yandan daha çekici kılar. Tabii ki de bu işi parayla yapan, çok daha profesyonel olarak yapan insanlar var. Ama kendimize ücretsiz bir şekilde de mentor bulabiliriz sevgili dostlarım. Yani mentor dediğimiz şey çok uzağa gitmeye gerek yok mentor aramak için. Bu bir rol model olması lazım. Babamız bizim mentorumuz olabilir. İş yerindeyken üst pozisyonlarda çalışan kişiler bizim mentorumuz olabilir. Bunun yanı sıra bir girişimcilik ekosisteminde tanıştığınız farklı startup'tan daha tecrübeli birisi sizin mentorunuz olabilir. Bir arkadaşınız bir alanda daha uzmansa bu arkadaşınız sizin mentorunuz olabilir. Ailenizden başarılı işlere imza atmış kişiler varsa bunlar sizin mentorunuz olabilir. Burada yaşın çok bir önemi yok. Burada önemli olan tecrübe ve ilgili alandaki uzmanlık seviyesi sevgili dostlarım. Bu yüzden mentor bulmak oldukça kolaydır. Bunun yanı sıra zaten ilerleyen bölümlerde kendimize nasıl mentor bulabiliriz? Bunlardan da bahsediyor olacağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Zaten mentorlar bu işi para için yapmazlar sevgili dostlarım. Onlar faydalı olabilmek için, daha güzel işlere imza atabilmek için, gençlere, yeni başlayanlara destek olabilmek için, yani içsel bir tatmin için bu işi yaparlar sevgili dostlarım. Zaten başarı da, sizin başarılı olmanız da mentorunuz için en büyük başarılardan birisidir. Çok güzel bir Japon atasözü var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Japon atasözünde der ki, kendine usta diyebilmen için önce ustanı geçeceksin. Daha sonrasındaysa seni geçecek bir çırak yetiştireceksin. Aslında mentorluğu çok güzel açıklayan bir söz. Siz de mentorluk desteği aldıktan sonra ilerleyen bölümlerde başarıya ulaştığınızda mutlaka yeni başlayanlara, gençlere mentor olarak destek vermeniz gerekli bence sevgili dostlarım. Bu bir vazife gibi düşünebilirsiniz bence. Ve gelelim işin önemli kısmına sevgili dostlarım. Kendimize nasıl mentor bulabiliriz? Mentorlar her yerde var. Ailemizden başlayabiliriz. Babamızdan, annemizden, abilerimizden, ablalarımızdan. Bunun yanı sıra çalıştığımız yerlerdeki üstlerden başlayabiliriz. Bunlar bize faydalı olabilirler. Ya da sosyal medya. LinkedIn gerçekten çok önemli bir platform, çok önemli bir mecra. Bunu her defasında size sık sık söylüyorum. LinkedIn'i gerçekten doğru bir şekilde kullanırsanız size her yönden faydası olur. Takip ettiğiniz bir guru olabilir, bir iş insanı olabilir. Bunu aklınıza takılan bir soru olduğu zaman mutlaka sorabilirsiniz. Size yardımcı olabilir.
Bunun yanı sıra ben YouTube'dan da çok güzel mentorluk destekleri alıyorum. Severek sıkı sıkı takip ettiğim girişimciler var ve bunların girişimcilik felsefesi her defasında beni derinden etkiliyor ve ben aslında bir mentorluk desteği almış oluyorum bu girişimcilerden. Bunlardan örnek vermek gerekirse kimlerden mentorluk desteği alıyorum sevgili dostlarım? Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, Dan Lok gibi insanların videolarını sık sık devamlı bir şekilde izlemeye çalışıyorum ve genellikle bu tip videolar bana takıldığım yerde her zaman yardımcı oluyor. Mesela YouTube'da sürekli uğraşıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama çok yavaş bir biçimde büyüyorum. Gary'nin bir videosuna gelmiş ve gerçekten benim için çok güzel bir motivasyon olmuştu. Videoda şöyle diyordu Gary: önemli olan nicelik değil niteliktir. Nicelik mutlaka bir gün artar ama önemli olan her yaptığınız işin üstüne nitelik olarak artmasıdır. Ben de şimdi baktığım zaman videoların üstüne giderken her geçen gün her yeni videomda üzerine koya koya gidiyorum. Teknik olarak daha fazla şey yapıyorum. Hitabet olarak daha fazla şey yapıyorum. Araştırma yaparken sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Yani her çektiğim videonun kalitesi nitelik olarak bir öncekinden daha yüksek sevgili dostlarım. Nicelik de yavaş yavaş da olsa bir şekilde artıyor. Grafikler her zaman yukarıya doğru ilerliyor. Bu bakımdan oldukça güzel bir şey benim için. Yani siz de internet girişimcilerinden konuşmasanız bile mentorluk desteği alabilirsiniz bence. Hatta aklınıza takılan şeyler olduğu zaman yorum yapabilirsiniz, Instagram'dan yazabilirsiniz, LinkedIn'den yazabilirsiniz. Cevap verirlerse çok mutlu olursunuz, işinize yarar. Ayrıca girişimcilikte milestone yani kilometre taşı dediğimiz pek çok kitaplar var sevgili dostlarım. Bu kitapları okuyarak yine eski girişimcilerin nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlattığı çok güzel eserler var. Bu eserler size mutlaka bir rehber, bir ışık gibi olacaktır. Ve kitaplar da bence mentorlardır. Doğru kitapları okuduğunuz zaman size her türlü girişimcilik serüveninde yardımcı olacaktır sevgili dostlarım. Şunu sakın ama sakın unutmayın sevgili dostlarım. Bir akıl hocasına sahip olmak bir zayıflık işareti değildir. Tam aksine sizin yeterince zeki olduğunuzu ve başarılı olmaya ne kadar istekli olduğunuzu gösterecektir. Bu yüzden kendinize bir an önce mentor bulun sevgili dostlarım. Aklınıza takılan bir şeyler olabilirse, benim yardımcı olabileceğim olduğunu düşündüğünüz bir şey olabilirse bunu yorumlar kısmına yazın ya da bana Instagram'dan DM atın. Her türlü şekilde ulaşmaya çalışın. Ben de size cevap vermeye çalışacağım sevgili dostlarım. Bu videoda mentor nedir, mentorun bize faydaları nelerdir ve kendimize nasıl mentor bulabiliriz bunlardan bahsettik. Umarım sizin için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Umarım kendinize harika mentorlar bulursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın sevgili dostlarım. Henüz abone olmadıysanız bana destek olmak için lütfen kanala abone olun. Ve yeni videolardan da ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.